Şu an beni izlerken belki de aylardır tuvalete çıktığınızda kan görüyorsunuz ve kendi kendinize nasılsa basurdur, hemoroiddir deyip geçiyorsunuz. Doktor randevunuzu sürekli erteliyorsunuz. Ya da yıllardır saat gibi işleyen bağırsaklarınız son birkaç aydır tamamen kontrolden çıktı. Bir ishal oluyorsunuz, bir kabız oluyorsunuz. Belki de 50 yaşın üzerindesiniz, hiçbir diyet yapmadığınız halde kilo veriyorsunuz. Veya sabahları yataktan kalkamayacak kadar yorgunsunuz. Ve tahlillerinizde nedeni açıklanamayan bir demir eksikliği var. Lütfen ekranı kaydırmayı bırakın ve bu belirtileri halı altına süpürmekten vazgeçin. Çünkü bu saydıklarım dünyada en sık görülen kanserlerden birinin, bağırsak kanserinin, yani kolon kanserinin size attığı acil durum çağrısı olabilir. Bakın hiçbir doktor size böyle anlatmaz. Gelin hep birlikte tek tek konuşalım. Önce derin bir nefes alın. Korkmanıza gerek yok. Çünkü bugün kolon kanseri tıp dünyasının en büyük zaferlerinden birinin yaşadığı alan. Doğru zamanda yapılan tek bir testle bu hastalığı daha kansere dönüşmeden, başlamadan bitirebiliyoruz. İş işten geçtiğini düşünenler için bile akıllı ilaçlar ve immünoterapilerle artık oyunun kurallarını tamamen baştan yazıyoruz. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirer. Bugün ansiklopedi ezberlerini bir kenara bırakıyoruz. Karşılıklı çayımızı kahvemizi içiyor gibi konuşacağız. Kolon kanseri farkındalık ayına özel hazırladığım bu videoda belirtilerden tarama testlerine, tanıdan en ileri evredeki kişiye özel tedavilere kadar bilmemiz gereken her şeyi adım adım anlatacağım. Hazırsan başlayalım. Önce şu belirti konusunu biraz açalım. Hastalarım bana en çok şu hatayla geliyor. Hocam kanama gördüm ama yıllardır bende hemoroid var, ondandır dedim, gitmedim doktora. Bakın ikisi çok karışır. Klozette ve tuvalet kağıdında gördüğünüz o parlak kırmızı veya dışkının içinde karışmış koyu renkli kan sizin için bir kırmızı alarm olmalıdır. Birkaç haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir uzmana görünmelisiniz. İkinci büyük belirti bağırsak alışkanlıklarındaki değişim. Herkesin bir tuvalet rutini var değil mi? Ama son zamanlarda sürekli bir dolgunluk hissi, tuvalete gidip tam boşalamama hissi yaşıyorsanız ya da dışkınız kalem gibi inceldiyse içeride yolu tıkayan bir şeyler olabilir. Ve en sinsi olanı özellikle bağırsağın sağ tarafına yerleşen tümörler. Dışarıya hiç kanama yapmaz. İçten içe azar azar kanatır. Bu da sizde sinsi bir demir eksikliği anemisi yani kansızlık yapar. Eğer 50 yaşın üzerindeyseniz kadın ve erkek fark etmez, durduk yere demiriniz düştüyse sadece kan ilacı alıp geçiştirmeyin. O kanın nereden kaybolduğunu bulmak zorundayız. Ve ilk bakacağımız yer tabii ki bağırsaklardır. Peki bu şikayetleri beklemeden önlem alabilir miyiz? Kesinlikle evet. Hatta en çok istediğimiz şey tam olarak bu. Çünkü kolon kanseri dünden bugüne oluşmaz. Önce bağırsak duvarında polip dediğimiz minik et parçaları belirir. Bunlar yıllar içinde yavaş yavaş sessizce kansere dönüşür. İşte tam bu yüzden tüm dünyada 45 yaş kuralı var. Ailenizde kanser öyküsü yoksa bile, hiçbir şikayetiniz olmasa bile 45 yaşına geldiğinizde o altın standart testi yaptırmalısınız. Neyden bahsediyorum? Tabii ki de kolonoskopi. Hocam ben ondan çok korkuyorum demeyin. Artık uyutularak hiçbir şey hissetmeden yapılan 15-20 dakikalık bir işlem. Kamerayla içeri giriyoruz. Bütün bağırsak duvarını inceliyoruz. Eğer içeride o bahsettiğim polipleri görürsek daha işlem sırasında onları tık diye kesip alıyoruz. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Daha başlamadan o masada bitiriyoruz demek. Yani kolonoskopi sadece hastalığı bulmaz. Aynı zamanda hastalığı da önler. Peki alternatif bir test var mı derseniz buna alternatif olarak dışkıda gizli kan testleri de var. Bunlar da değerlidir. Ama test pozitif çıkarsa herkesin yolu yine o kolonoskopiden geçmek zorunda. Diyelim ki kolonoskopi yapıldı ve içeride bir tümör tespit edildi. Patoloji sonucu geldi kolon kanseri. Öncelikle sakin kalıyoruz. Hemen bir yol haritası çıkarıyoruz. Hastalığın vücuttaki durumunu görmek için tomografi veya MR çekiyoruz. Buna evreleme diyoruz. Eğer hastalık bağırsağın sadece yüzeyinde ise evre 1 veya 2. Etrafındaki lenf bezlerine sıçramış ise bu durumda evre 3. Karaciğer, akciğer gibi uzak organlara sıçramışsa bu durumda evre 4 oluyor. Eğer hastalık erken evre veya orta evredeyse yani evre 1, 2, 3 gibi ise elimizdeki en güçlü silah ameliyattır. Yani cerrahi. Cerrahlarımız laparoskopik veya robotik yöntemlerle o bölgeyi ve etrafındaki lenf bezlerini tertemiz çıkarıyor. Birçok hastamız sadece bu ameliyatla tamamen iyileşebiliyor. Ameliyat bitti. Tümör vücuttan çıktı. Peki işimiz bitti mi? İşte onkoloji tam burada devreye giriyor. Kanda dolaşan, gözle görmediğimiz hücreler varsa hastalık ileride tekrar etmesin diye koruyucu kemoterapi veriyoruz. Biz buna tıpta adjuvan tedavi deriz. Ama burada çok önemli bir detay var. Eğer evre 2 iseniz yani tümör lenf bezlerinize gitmemişse her hastaya kemoterapi vermiyoruz. Artık standart ezberleri bozduk. Tümörünüzün genetiğine bakıyoruz. MMR veya MSI dediğimiz genetik tamir sistemini inceliyoruz. Tümörün agresiflik derecesine bakıyoruz. Eğer riskiniz düşükse yani tekrarlama riski düşükse sizi kemoterapi vermeden sadece takibe alıyoruz. Ama eğer yüksek riskliyseniz veya evre 3 iseniz yani hastalık o bölgedeki lenf bezlerine sıçradıysa işimizi şansa bırakamayız. Risk durumunuza göre 3 ay veya 6 ay süren modern kemoterapi protokollerini standart olarak uyguluyoruz. Şimdi gelelim en önemli kısma. Hastalık karaciğere veya akciğere sıçradıysa yani evre 4 olduysak ne olacak? Geçmişte bu tabloya çok karamsar bakılırdı. Şimdi ise yüzümüz gülüyor. Neden mi? Çünkü kişiye özel tedavi çağındayız. Tümörünüzü alıyoruz ve DNA'sını okuyoruz. RAS, BRAF gibi genlerin mutasyonlarına bakıyoruz. Hatta tümör bağırsağın sağında mı yoksa solunda mı? İnanın sadece bu bile tedavimizi tamamen değiştiriyor. Eğer tümörünüz sol taraftaysa ve genetik yapısı uygunsa kemoterapinin yanına akıl ilaçlar ekliyoruz. Sadece tümöre hedef olan onu dışarıdan kilitleyen serumlar ve tümörünüz inanılmaz bir hızla küçülüyor. Bazen o küçülen
çözülen tümörleri cerrahlar tekrar ameliyat edip tamamen temizleyebiliyorlar. Yani son evrede olsanız yine de ameliyat şansı var. Ve dahası var, eğer genetik testinizde MSI-High dediğimiz bir tamir kusuru çıkarsa işte o zaman sahneye o mucizevi silah çıkıyor. İmmünoterapi. Kemoterapi tamamen bir kenara bırakıyoruz. Sizin kendi bağışıklık hücrenizi uyandırıp kansere saldırtıyoruz. İmmünoterapi ile evre 4 kolon kanserinde yıllarca süren kalıcı yanıtlar, inanılmaz başarı hikayeleri görebiliyoruz. Bu yüzden doktorunuzdan mutlaka tümörünüzün genetik profilini yani NGS testlerinin yapılmasını isteyin. Çünkü sizin genetik haritanız sizin parmak iziniz gibidir. Toparlamak gerekirse kolon kanseri yani bağırsak kanseri vücudumuzun verdiği sinyalleri dinlersek ve zamanında o kolonoskopi yaptırırsak önlenebilir bir hastalıktır. İleri evrede bile akıllı ilaçlar ve immünoterapi ile mücadeleden asla vazgeçmediğimiz bir alandır. Sizden tek bir ricam var. Vücudunuzda yoluna gitmeyen bir şey varsa ertelemeyin. Kanserden korkmayın. Geç kalmaktan korkun. Bu anlattığım bulgulardan hangisi sizde var? Yorumlarda belirtin, tek tek değerlendirelim. Acil mi değil mi? Kolonoskopi gerekir mi gerekmez mi? Konuşuruz. Bu anlattığım bilgiler belki de bugün bu videoyu paylaşacağınız, sevdiğiniz bir insanın hayatını kurtaracak. Eğer faydalı bulduysanız lütfen videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Unutmayın, kansersiz bir yaşam mümkün.